Evet, gezi hikayelerimden herkese selamlar. Bugün İzmir, Selçuk, Efes Antik Kenti'ndeyiz. İçeri giriş yaptık. Bugün Efes Antik Kenti'ni gezeceğiz. Evet, sizlere küçük Efes'le ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Antik çağın Anadolu'daki başkenti, son derece görkemli bir metropolis ve aynı zamanda da dünya mirasına girmiş olan bir mega antik şehir olarak Efes Antik Kenti görkemiyle, ihtişamıyla tarihe meydan okuyor. Anadolu'nun ana tanrıça Kibela geleneğine dayalı antik dünyanın 7 harikasından Artemis Tapınağı'nın da Efes'te olması buranın önemini arttırıyor. Efes öğren yerinde başta Helenistik ve Roma olmak üzere farklı uygarlıklara ait üst düzey kentleşme, mimarlık ve din tarihinin simgeleri bulunmaktadır. Efes, tarih öncesinden başlayarak Helenistik, Roma, Bizans, beylikler ve Osmanlı dönemleri boyunca kesintisiz yerleşim yeri olarak kullanılmış politik ve ticari bir merkezdir. Efes Antik Kenti'nin tarihi milattan önce yaklaşık 7000 yılına kadar uzanan bir mazisi vardır. Evet, Efes Antik Kenti'ne yılda yaklaşık 5 milyon turist ziyaret etmektedir. Meryem Ana Kilisesi'nde, Meryem Ana evinin de buraya yakın olması hem Efes'i hem de Meryem Ana'yı, her ikisini birlikte ziyaret için uygun. Onun için ziyaretçi sayısı da yaklaşık 5 milyon civarında bir ziyaretçi alıyor. Evet, karşımızda bir küçük amfiteyatro. Bazı üst kısımlarda tahrip olan bölümleri sonradan ilave edilmiş. Orijinaline benzemiyor ancak en azından burada bir amfiteyatro olduğunu ziyaretçilere hatırlatıyor. Evet, burada bu küçük amfiteyatronun girişi hemen üst kısımda. Evet, burada merdivenlerden giriş çıkış sağlanıyor. Yani aslında bizim girdiğimiz bölüm normal giriş bölümü değil. Orası orijinalde kapalı bir bölüm. Oradan sadece gösteri yapmak isteyen kişilerin girdiği veya giriş çıkış yaptığı bir bölüm. Evet, dışarıdan ilerleyelim. Evet, şu an çıkmış olduğumuz sağ ve solunda sütunların göründüğü, bazıları tahrip olmuş ancak bazıları ayakta. Biraz daha ilerlediğimiz zaman Kudret Caddesi veya Kudretler Caddesi dediğimiz bölüme doğru ilerliyoruz. Ben biraz önce Efes Antik Kent'in Dünya Mirası listesine girdiğinden bahsetmiştim. Burası tüm dünyada kabul edilen dünyanın 7 harikasından birisi. Evet, şu anda Kudretler Caddesi'ne
girmiş bulunmaktayız. Bu önümüzdeki bölüm cadde Kudretler Caddesi diye geçiyor. Hemen şu sol tarafımızda bir bina var. Bu binayı üst tarafları tahrip olmuş, yıkılmış ama biraz sonra girişini göstereceğim size. Evet, hemen burada sol tarafta o dönemin tabelası, taştan yapılmış bir tabela. Üzerinde alev, meşale ve üzerine bir yılanın sardığı sembolize edilmiş. Yani bu da günümüzde daha halen kullanılmakta olan, sağlık sektöründe kullanılmakta olan, sağlığı temsil eden bir sembol. Yani biraz önce göstermiş olduğum ana büyük bina bu yerleşim bölgesinin hastanesiymiş. Evet, yine güzel eserler karşımızda. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is Evet, tam karşımızda Kudretler Caddesi üzerinde Hadrian Kapısı. Evet, şimdi kapıdan geçiyoruz. Evet, burası Hadrian Kapı. Evet, bu caddenin hemen sağ tarafında bazı heykeller var. İlk baştaki o dönemin artık tıp bölümünde ün yapmış en ünlü doktorlarından birisinin heykeli. Yine bu sütunların arkası yıkıntıları, ören yerlerini görüyorsunuz. Buralarda yine cadde sağı ve solunda alışveriş için yapılmış dükkanlar.
Evet, tam karşımızda yine bir tapınak. İbadet etmek için bu tapınakları ziyaret eden insanlar varmış. Evet, ihtişam ile birçok bölümü daha halen ayakta. Hemen sol tarafımızda gördüğümüz üzeri kapalı bölüm yamaç evleri dediğimiz daha yeni toprak yüzüne çıkarılan yamaç evleriyle ilgili bölüm. Henüz orada kazılar devam ediyor. Oraya girmiyoruz artık. Yamaç evler demişken arkadaşlar, Efes öğren yerine müze kartıyla girilebiliyor. Ancak yamaç evler bölümüne girmek isterseniz orada müze kart geçerli değil. Orada ekstradan ücret ödemeniz gerekli. Tam karşımızda, evet, ihtişamıyla ayakta duran Celsus Kütüphanesi. Evet, o tarafa doğru da ilerleyelim. Evet, Celsus Kütüphanesi milattan sonra, yani yapım tarihi milattan sonra 2. yüzyıl, o tarihlere kadar uzanıyor. Yani düşünün, Efes'in kuruluşu milattan önce 7000, ama bu kütüphanenin yapımı milattan sonra 2. yüzyıl. Yani arada 7002 yıllık bir tarih var. Evet, ihtişamıyla Celsus Kütüphanesi. Evet arkadaşlar, bu Celsus Kütüphanesi İskenderiye ve Pergamonlardan sonra antik çağın en önemli kütüphanelerinden birisi. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild.
Antik kentinin hemen sağ bölümünde görüyorsunuz, cam ve tel ile çevrili bölümünde bir de müzesi var. Bu müzede sergilenen eserler herhangi bir tarihi değeri yok, ancak bu antik kentin yapımında kullanılan araç gereçlerin sergilendiği bir bölüm. Yani çekiştir, kazmadır veya bu büyük taşların taşınmasında nasıl bir teknik kullanıldığı veya taşların birleştirilmesinde nasıl bir teknik kullanıldığı yönünde günümüz ziyaretçilerine akıl, fikir verecek bazı araç gereçlerin sergilendiği küçük bir müze bölümü de var. Evet, karşımızda görüyoruz zaten bazı çengeller, çekişler burada da sergilenmiş. Evet, kütüphanenin yanında bulunan bu bölüm yine bereket tanrısı dediğimiz tanrının heykeli ve sağ tarafında bir başka figür. Artık bunlar biraz daha koruma altında. Koruma altında diyorum çünkü buradan çıkarılan birçok tarihi eser yurt dışına taşınmak, kaçırılmak suretiyle yurt dışındaki önemli müzelerde sergilenmektedir. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. Evet, tam karşımızda 25.000 kapasitesiyle 25.000 kişilik kapasitesiyle Artemisyon tiyatrosu, stadyumu veya agorası dediğimiz çok büyük bir tiyatro. Evet, oraya çıkmıyoruz zaten biz. Biraz da yorulduk. Ancak geriden görüyoruz. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild.
Evet, burada da tarihi kıyafetleriyle tiyatrocular o günlerini temsilen küçük bir gösteri yapıyor. Onları da izledik. Ve Efes Antik Kenti ziyaretimizin sonuna geliyoruz. Gezi hikayelerimizden bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olursanız, videomuzu beğenirseniz mutlu oluruz. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. We're gonna